Safra sözcüğü dilimizde istenmeyen, taşınması ağır olan, kabul edilmeyen yük anlamında kullanılır. Safra, denizcilikte teknelerin altındaki tekneyi dengede tutan bir yüktür. Yine safra, özellikle Nevşehir'in uçan balonlarında yük olarak kullanılırken gerekli zamanlarda atılan lüzumsuz, faydasız, kısmen faydası olsa bile gerektiğinde atılabilen bir yük. Safra sözcüğü Osmanlı'da sarı anlamına gelir. Safra sözcüğü Latince'de ise bilis olarak kullanılır ki safranın temel maddesi olan kanda ölçtüğümüz bilirubin sözünün de buradan geldiğini düşünmekteyim. Safra taşınmayan, zor taşınan bir yük olmasına rağmen doğanın muhteşem bir organizmasıyla vücuda yararlı, vücuda faydalı, varlığı inanılmaz fayda getirirken yokluğunda büyük problemleri yaşayacağımız karaciğerin ürettiği meşhur safradan bahsediyoruz. Bundan niçin bahsettik? Safra nasıl oluşur? Safra aslında vücudumuzun oluşturduğu atık yüklerden, atık malzemelerden üretilen olmazsa olmaz bir malzemedir. Nasıl üretilir bu safra? Bu safranın içerisinde neler var? Neden bu safradan bahsediyoruz? Safra 3 temel elementten oluşur. Bunlardan bir tanesi kolesterol. Bu kolesterolü dahiliye uzmanı kardeşlerime gittiğinizde aman kolesterolünüzü yükseltmeyin, iyi kolesterolünüzü yükseltin denilen kolesteroldür ve kolesterol aslında vücudumuzun temel taşlarından bir tanesidir. İşte safra kesesinde de kolesterol en temel elementlerden bir tanesidir. Safranın temel elementi olan kolesterol safra içerisinde, karaciğer içerisinde parçalara bölünür. Bu kolesterol karaciğerde kolik asit ve dezoksikolik asit dediğimiz iki elemente bölündükten sonra bunlar taurin ve glisin dediğimiz vücudumuzun özellikle nörovejetatif sistemimizin de kullandığı malzemelerle birleştirerek safra tuzlarını oluşturur. Asıl safranın temel taşını oluşturan safra tuzları yağ metabolizmasının vazgeçilmez bir elementidir. Eğer safra tuzlarınız oluşmazsa yağ metabolizması oluşmayacağı için A, D, E ve K vitaminlerini ememeyeceğiniz gibi ağır yağlı ishallere, ağır sistemik problemlerine neden olur. İkinci neden karaciğer sorunları. Yani üretim problemleri. Karaciğer hastalıklarında, enzim eksikliklerinde, karaciğer sirozunda ve özellikle hepatitlerde karaciğer bilirubini ve safra tuzlarını yeteri kadar işleyemez. Böylece durmadan artık madde olan üretilen bilirubin kanda yükselmeye başlar. Safrayı oluşturan üçüncü eleman bilirubindir. Dikkat çekici bir özellik bu. Bilirubin aslında bir çöptür, bir atık üründür. Nasıl bir atık ürün bu hocam diyeceksiniz. Vücudumuzdaki eritrositlerimizin yaşam ömrü ortalama yani kırmızı kan hücrelerimizin hayatın temel unsuru olan hayatın öz suyu, can suyu dediğimiz kanımızdaki kırmızı hücrelerin parçalanması sonucunda oluşur. Bu eritrositler parçalandığında iki elemente bölünürler. Bunlardan bir tanesi hem, diğeri siderin. Hem bir demir bileşiğidir ve vücut tarafından kullanılır. Siderin ise biliverdine dönüşür. Şimdi bir yeriniz kanadı, cilt altında bir hematom oluştu. Önce kıpkırmızıdır. Bir süre sonra o kırmızılığın yavaş yavaş yeşile dönüştüğünü görürsünüz. Vücut onu absorbe ederken biliverdini yeşile dönüştürerek rengini değiştirir. Bu biliverdin de bir süre sonra bilirubine, endirekt bilirubine dönüşür. Endirekt bilirubin bir artık üründür. Bu artık ürün yani bu çöp
kandaki albümine yüklenerek doğrudan doğruya karaciğere götürülür. Karaciğerde bu bilirubin bir kimyasal işlemden geçirilerek, konjüge edilerek direkt bilirubin haline gelir. Direkt bilirubinde biraz önce bahsettiğimiz kolesterol, safra tuzları ve bilirubinle, direkt bilirubinle birleşerek bahsettiğimiz safranın oluşumunu sağlar. Ve bu safra karaciğerden ana safra yoluyla, koledokla bağırsaklarımıza dökülür. Bu bağırsaklara dökülen bilirubin bir kısmı parçalanarak ürobilinojene dönüşür. Ürobilinojen ise böbreklerden idrar yoluyla atılarak idrarın rengini verir. Bir kısmı vücuda tekrar geri emilir, kullanılmak üzere. Diğer kalanı ise dışkı yoluyla atılır ki dışkının kahverengi bu renk oluşumuyla, bu madde oluşumuyla meydana gelir. Peki biz bunları neden anlattık? Safra, gördüğünüz gibi vücudun çöplerinden üretilen ama vücut için inanılmaz faydalı olan bir malzeme. Peki safra yüksekliğinde neler olur? Safra yüksekliği toplumun sarılık diye bildiği önemli bir belirtinin işaretidir. Mesela yeni doğan çocuklarda fizyolojik sarılık dediğimiz anne karnından getirdiği eritrositlerin süratli parçalanması nedeniyle kandaki safra seviyesi yani sarılığı oluşturan bilirubin inanılmaz derecede yükselebilir. Kontrol edilmezse, hekim kontrolünde olmazsa, gerekli işlemler yapılmazsa beyinde yerleşmek suretiyle Kern ikterus'a kadar giden beyin harabiyetlerine neden olabilir. Malzeme üretimindeki bu fazlalık kan hastalıklarında da özellikle hemolitik kan hastalığı dediğimiz eritrositlerin aşırı parçalanması neticesinde ortaya çıkan fazla miktarda bilirubinin kanda birikmek suretiyle vücudun sistemlerine özellikle beyin sistemine yerleşmesi nedeniyle oluşan problemleri yaratır.